Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda çoğu bilim kurgu ve romanlara konu olan, düşünmekte beynimizi zorladığımız dünyada sadece 2 kişi kalsa ne olurdu? Yeniden hayat kurabilir miydik gibisinden sıkça söz edilen sorulara cevap bulmaya çalıştık. Gelin hep beraber göz atalım. Aslında hepimiz teoride bazen sohbet esnasında birçoğumuz bunu düşünmüştür. Hayalini bile kurmaya çalışmışızdır. Diyelim ki 100 yıl sonra gerçekleşen ve sadece insanlarda görülen bir salgın veya doğa olayı ile dünya nüfusu yok olup gitti. Ve bir erkek bir kadın şans eseri kurtulmayı başardınız. Düşünsenize kocaman dünyada 2 kişisiniz. Özgürsünüz. İstediğiniz her şeyi kısmen de olsa yapabilirsiniz. O hayalini kurduğunuz ev sizin olabilir. Peki ya istediğiniz arabalar? Tabi burada sınırlı yakıtınız olacağı için elektrikli araçlara yöneliyorsunuz. Görmek istediğiniz her yeri şartlar sağladıkça görüyorsunuz. Artık belli bir süre sonra teknik konularda bile mecburen de olsa ustalaşıyorsunuz. Hazır stoklanmış yemekler de haliyle işlevini yitirmeye başladı bile. Artık ne yapacaksınız? Ekip biçmeye başlıyorsunuz. Gel gelelim insanlığı yeniden kurmak işine. Bunun için karşımıza çıkacak ilk problem genetik faktörler. Sadece ahlaki açıdan tiksinç verici değil, aynı zamanda tehlikelidir. Yani ilk neslin kardeş, ikinci neslin kuzenler olacaktır. Bu durumda ortaya çıkacak olası fiziksel ve zihinsel, ebeveynlerin de psikolojik olarak sonuçları ürperticidir. 1933 ve 1970'li yıllar arasında Çekoslovakya'da yakın evlilikten doğan çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda doğan bebeklerin çoğunluğunda ciddi ve sık rastlanan fiziksel ve zihinsel sorunlara neden olduğu ve gene azımsanmayacak derecede vefat durumları gözlenmiştir. Ve bunun gibi birçok gözlemlerin sonucu aynı sonuca rastlanmıştır. Ve çoğunlukla da renk körlüğü görülmüştür. Akraba çiftleşmelerinin neden bu kadar tehlikeli olduğunu anlamak için gelin biraz da genetik bilgiyle olaya bakalım. Her insanda biri anneden, biri babadan gelen bir çift kopyası vardır. Fakat ikisi de aynı olmadığı sürece gen varyantları görülmez ve ırsi hastalıkların çoğu kendi başına zararsızdır. Ve evrim süzgecinden kaçarak sızan bu resesif yani çekinik varyantlarına yol açar. Ortalama bir insanın genonunda böyle tehlikeli birkaç mutasyon vardır. Fakat akraba çiftleşmesinde bir kuşak sonrasında doğan çocuklarda 2 kopya olma ihtimali de 4'te 1'dir. Yani çiftin ilk torununa bu hastalığı bulaştırma ihtimali 16'da 1'dir. Kraliyet aileleri de var olan bu riske rağmen tarihte birçok kez akraba evliliği gerçekleştirmişlerdir. Ve sonuçlarına katlanmak zorunda kalmışlardır. Fakat çok sayıda çocuk sahibi olurlarsa bir kısmının sağlıklı olma ihtimali de vardır. Avrupa'daki kraliyet aileleri en başta 2 asır boyunca yani 9 kuşağın stratejik gereği akraba evliliği yapmasına Habsburg ailesinin İspanya kolu olan buna iyi bir örnek olabilir. Ailenin en ünlü kurbanı ise Kral II. Charles'tı. Fiziksel ve zihinsel engelli olan kral 8 yaşında yürümüş ve kısırlığı sebebiyle hanedanlığın sonunu getirmiştir. 2009 gibi yakın tarihte bir grup İspanyol bilim insanları bunun nedenini açıklamışlardır. Charles'ın ataları o denli iç içe geçmiştir ki her iki ebeveynden geçen genlerin oranı kardeş evliliğinden doğan çocuklarınkinden fazlaydı. Konumuza dönecek olursak bilimsel araştırmalarda ekolojistler nesli tükenmekte olan canlılar bir süre sonra birbiriyle akraba oluyorlar ve bunun uzun dönemde etkileri de baş gösterdiğini söylüyorlar. Çevrelerine ne kadar iyi uyum sağlamış olsalar bile genetik çeşitlilik canlıları gelecekteki soylarına karşı evrim geçirme olasılığı verir. Peki ne kadar çeşitlilikle yeniden insanlık kurulabilir sorusu ise 1980'lere kadar uzanıyor. Bilim insanları yakın akraba çiftleşmelerinden doğacak sorunlardan kurtulmak için doğum yapabilen 50 kişi, adaptasyon ve uyum için ise 500 kişi gerektiğini belirtiyorlar. Günümüz yıllarında ise bu sayı 500 ila 5000 arasında güncelliyorlar. Tarihi veriler atalarımızın bugüne gelmesinin oldukça zahmetli ve problemli geçtiğini belirtiyor. Ve insanların 1 milyon yıl önce nüfusunun toplam 1000 civarında olduğu tahmin ediliyor. 100 bin yıl önceki Büyük Afrika kıtlığına gelecek olursak bu süreçte ciddi ölümler ve göçler olmasının da düşük genetik çeşitliliğinin doğurduğunu gösteriyor. Yeryüzündeki 2 insana tekrardan dönecek olursak bazı bilim adamları buna pek de fazla şans vermezken bir kısmı da olabilir gözüyle bakıyor.
Çünkü Avusturya kökenli etnik dini bir grup iç içe eşleşmelerin fazla olmasına rağmen 20. yüzyıl başlarında Kuzey Amerika'da her 17 yılda bir nüfusu ikiye katladıkları görülmüştür. Bu tür bazı araştırmalardan yola çıkarak insanlığın yeniden kurulabilmesi için matematiksel olarak her kadın 8 çocuk doğurursa bugünkü nüfusa 6 asır gibi bir sürede gelineceği varsayılıyor. Tabi bunların çoğu araştırmalara göre bir varsayımdır. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.